Ve Hamza Yardımcıoğlu'yla uzaydayız. Biz şu anda galaksinin merkezindeki kara deliğe doğru çok yakın bir noktadayız. Bu tanrıcılık oynayan, tanrı kompleksine giren bu adamlar dijital Mesih'i mi indirecekler? Mesih dedikleri aslında Deccal'in ta kendisidir. Diyorsunuz. Dünyada şu anda belirlenen fiyat yalandır, manipülatiftir, kağıt üzerindedir, gerçeklikle bağı yoktur. Ve bu olurken bütün merkez bankaları harıl harıl altın topluyor. Biz feodal yapı dediğimiz yapıya tekrar şu an dünya geri dönüyor. Teknoloji şirketi sahipleri dünyayı yönetmek mi istiyorlar? Şimdi dünyanın caydırıcı gücü yapay zekadır ve bu silahtır ve silah olarak satıyor. Eskiden finans ve bankalar bir gücün sahibiydi. Hala da devam ediyor ama şu an çöküyor o güçleri ve görünür kısımda insanlar fark etmedi. Bir yıl sonra nereyi koruyacak? Veri merkezleri. O veri o da yeterli gelmeyecek. Veri merkezleri şu an uzaya taşınıyor. Elitler bu veriyi elinde tutuyor. Bütün büyük veriyi, her birimizin dijital ikizinin olduğu. Zamanın çok hızlandığını hissediyoruz. Diyoruz ki ya böyle değildi. İnanılmaz derecede hızlı akıyor gibi hızlanıyor. Zamanın. Kara deliğe yaklaşıyoruz ve kara deliğe yaklaşıldığında da dünyanın sonu. Dünya bitiyor. Kıyamete ne kadar yakınız? Bu işlerin şu an önünde duran adamlardan bir tanesi. Mesela Palantir'in CEO'su Peter Thiel. Adamın saplantısı ne biliyor musunuz? Ölümsüzlük. Uzaylılar diyorsunuz. Evet. Uzaylılar nerede şu an? Hem Öyle mi üretildiğimiz yerdir hem de bize ilahi mesajların gönderildiği yerdir. Yani biz üretildik mi? Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hamza Yardımcıoğlu'nu ağırlıyorum bugün programımda. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkürler. Daha 2 gün önce bir açılışta bir araya gelmiştik. Ama sizi uzun süredir de davet etmek istiyordum. O yüzden bakalım nasıl bir Bugün program kısmetmiş, olacak. evet. Konuşmak istediğim çok şey var. Hatta bugün diyorum bir başlangıç olsun. Yani başlangıç olmasını diliyorum. Ve şöyle, şimdi sizin son videolarınızda bahsettiğiniz gibi ve birçok insan da böyle hissediyor aslında. Zamanın çok hızlandığını hissediyoruz. Diyoruz ki ya böyle değildi. İnanılmaz derecede hızlı akıyor gibi filan. Bize böyle hissettiren şeyin sebebi nedir? Şimdi Güneş hızla ilerliyor. Solar Apex diye bir yörüngesi var tanımlanmış. Biz de onunla birlikte ilerliyoruz. Bunun neye doğru ilerlediğiyle ilgili bir sürü teori var. En güçlü olanı bir kara deliğe doğru, galaksinin merkezinde. Zaten galaksilere o spiral özelliğini kazandıran hani böyle döner bir yapısı vardır ya. Merkezlerindeki kara deliktir diye. Bu konu itilaflı olsa da ona verilen bir isim var. The Great Attractor diye. Büyük çekici. Yani öyle bir şey ki çekiyor ama ne yani bu? Belli ki bir kara deliğe doğru ilerliyoruz. Ve kara deliğe ne kadar yaklaşırsak zaman o kadar hızlanır. Ama biz bunu saatimizle ölçtüğümüzde hiçbir şey değişmez. Yine 24 saat olarak ölçeriz. Çünkü o zamanın kadranı da hızlanmıştır. Baktığımızda yine 24 saat olarak anlarız. Ölçebileceğimiz bir şey değil bu. Ama hissedebileceğimiz bir şey. Ben bunun etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Bunu daha önce de yorumlamıştım. Ve son ana gelene kadar, olay ufkuna gelene kadar hayat devam eder ama birdenbire olay ufkunun içerisine girdikten itibaren zamanın durduğu bir noktaya gireriz. O da anlatılan bir şeydir. Aslında tarih boyunca hem mitlerde hem kutsal kitaplarda bize anlatılan bir hikayedir. Güneşin bir kara deliğe batacağı. Zülkarneyn Evet. hikayesinde de bu anlatılır. Hı hı. Gitti diyor ya hani 3 tane yol tuttu. Bir tanesi güneşin doğduğu yere, önce battığı doğduğu yere, sonra bir de 2 seddin arası diye tarif edilen. Ama orada güneşin battığı yere giderken güneşi bir kara deliğin içerisine batarken buldu diyor. Güneşi bir kara deliğin içine Evet. batarken buldu. Evet, kara balçık bir göze diye, bir göz diye. Ayn kelimesi göz demektir. Kara deliği tarif edebilecek daha güzel bir kelime yoktur gözden. Yani göz de aslında bir kara deliktir yani. Bir tarafı fiziki dünyaya bakıyor, bir tarafı Oradaki bambaşka göz bir boyut bebek. var yani. Göz Evet, bebeğimizin evet, hani kara olması gibi. evet. Ve gözün şöyle bir özelliği var. Fiziki alemle, fiziki dünyayla bizim
varlığımızın ama soyut varlığımızın, bilincimizin kütlesi yok yani. Bilinci elle tutamazsın. Onun zamana da tabi değildir. Onun arasında bir filtredir göz. Diğer duyu organları da öyledir ama gözde ışık faktörü vardır. Zamanda hep ışık üzerinden ölçüyoruz ya. Kara deliği o yüzden gözden daha iyi tarif edecek bir kelime olmazdı. Bir de yani kara bir delik göz, kara bir şey. Yani müthiş bir şekilde kara delik tarifi var. Buraya gittiğimiz belli ama ne zaman o olay ufkundan içeri gireceğiz ve dünyanın sonu gelecek. İşte onu bilemiyoruz ama bunu hissediyoruz. Öngörülebiliyor mu peki? Öyle bir şey. Çünkü yine video içeriklerinizde onu da görüyorum. Yani işte kehanetlerden bahsediyorsunuz. İşte sona doğru gidiyoruz diyorsunuz. Şimdi Öngörülebiliyor tabii mu? orada mesela aşamalar var. O bahsedilen an saat diye bahsedilen bir andır. Bir de kıyamet var. Hatta kıyamet var. Ondan sonra Yevmiddin diye bir şey var. Din günü diye bir şey var. Saat var. Bunlara baktığında çevirilerde hepsini kıyamet günü diye çevirmişler. Aslında hepsi başka farklı manalar ifade ediyor. Kıyamet dediğimiz şey ayağa kalkma bir isyandır. Yani insanoğlunun sisteme isyan edeceği. Ama bu bir pasif direniş şeklinde olacağı kanısına vardım ben bunun üzerine yaptığım okumalardan sonra. Ardından din günü denilen o da borç demektir. Din yani bugünkü borç ekonomisinin tersten bir modeli. Biraz hatta ben onu Köleler ve Efendiler kitabında da onun üzerinden bir model, bir parasal, finansal model getirmeye de çalıştım. Bir algoritma da yazdım. Kitapta böyle. Ama elimde. en son saat dediğimiz her şeyin yok olacağı ve en azından her şey derken şöyle söyleyeyim. Bizim kendi güneş sistemimizi, bütün evrenden bahsetmiyorum. Çünkü evrende diğer yıldız sistemlerinde başka medeniyetler de var. Yani sadece biz mi varız uzayda? Bir sürü farklı medeniyetler, yıldız sistemleri. Bu da var. Mesela en önemlisi de Sirius sistemidir. Bu ki evrenin yöneticilerinin bulunduğu bir yerdir. Şimdi bu aşamalar var. Bunlardan geçeceğiz. Hani o saate daha var yani. Çok bizim ömrümüzün içerisinde görür müyüz? Düşük bir ihtimal. Çünkü bu işte kıyamet, ondan sonra Yevmiddin, bütün bunların gelmesi lazım. Çünkü sıralanmış kehanetlerde bunlar. Peki bunun ne zaman olacağına dair çok spekülatif. Ebced üzerinden yapılan birçok hesaplar var. Herkes kıyametin tarihini veya yok oluşun tarihini bulmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi spekülatiftir. Onun üzerinde çok fazla böyle iddiacı olmak, şu zaman olacak falan demek doğru bulmam onu da. Kıyamete ne kadar yakınız? Kıyamete bence çok yakınız. Yani saat dediğimiz o en son aşamadan bahsetmiyorum. Bence biz bunu bu ömürlerimizde göreceğiz. Peki şimdi şey dediniz ya az önce söz ederken. İşte kıyamet insanların ayağa kalkması dediniz. Siz kıyameti nasıl yorumluyorsunuz? Yani o kıyamet dediğimiz şeyde ne olacak? Sivil itaatsizlik olarak ben bunu okuyorum. Benim anladığım bu. Yani kıyamet, şimdi dünyada en başından beri dinler de bunun için gelmiştir. Dinler demeyeyim daha doğrusu. Denilen bir kavram var. Borç dedim ya, anlamı borçtur. Sadece Tanrı'ya olan bir yükümlülüğü oldu insan. Şimdi birazdan konuşacağız. Bu ta teknofeodalizm, bugünün teknolojik şeyleri falan o kadar iç içe ki bunlarla. Evet. Hepsi birbiriyle O bağlantılı. kadar böyle şey ki yani mesela yani biraz sona bir atıfla söyleyeyim. Bu işlerin şu an önünde duran adamlardan bir tanesi. Mesela Palantir'in CEO'su Peter Thiel. Adamın saplantısı ne biliyor musunuz? Ölümsüzlüğü mesela. Ölümsüzlük. Bunun için mesela bir tane hatta Türk bir girişimcinin kurduğu bu genetik çalışmalar yapan Silikon Vadisi'nde şirketlerin milyonlarca dolarla falan fonluyor böyle. Böyle melek yatırımcılık şeyleri var ya. Şimdi Ya Palantir'e hepsi iç içe bak. Ölümsüzlük, ondan sonra dünyanın sonu, zamanın akışı, hepsi kıyamet. O kadar iç içe geçmiş kavramlar ki belki bu programda biraz bunu açarız. çok isterim Hamza Bey. Ama şimdi buraya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Yayına başlamadan Ankh sembolünü göstermiştim. Evet. Siz de dediniz ki ölümsüzlük biliyorsunuz. Ve şimdi sözünü ettiğimiz Hepsi bunun üzerine Palantir. işte bu sembol üzerine. işte Bu bakın eski yani Mısır'ın, antik Mısır'dan Antik Mısır'da dikkat edin bütün tanrıların elinde bu vardır. Hayatın sembolüdür. tanrıların ve Yani tanrıçaların. ölümsüzlüktür. Ölümsüzlük de nasıl? Dünyada entropi gereği yani her şeyin bozulma eğiliminde olduğu
Her şey yok olur. Bu masa da yok olacak. Bedenlerimiz, her şey çürüme eğilimindedir. Ama fiziki olan, kütlesi olan şeylerden bahsediyoruz. Ama yine hatırlayalım. Bak az önce ne dedim? Bilincin kütlesi yoktur. Entropiye tabi değildir. Yani bilinç dediğimiz ve ruh diye de tarif edilen o kavram var ya, Mısır'daki tanrılar. İşte bu ellerindeki ank sembolleriyle bedenleri ölse bile bilinçlerini başka bir bedene geçirerek orada yaşatabildiğine, Mısır mitolojisi de bunun üzerindedir, Hint mitolojisi de. Avatara dediğimiz kavram buradan çıkar. Avatar filmi bile bunun üzerinde çekilmiştir. Evet. Ne yapıyordu Avatar'da? Aynı bilinç başka bir bedende hayat buluyordu. O Atari bilgisayar oyunlarında avatarlar kullanıyoruz ya, o da onun gibi bir şey. Yani kısacası şimdi diyorsunuz ki entropi yasasına göre işte beden yok oluyor ama bilinç Evet. kütlesi yok ve yok olmuyor. Ve geçiş yapıyor. Piramit mesela bunun için bir makinedir. Örneğin şimdi ölümsüzlük, eski Mısır'daki işte ölümsüzlükle şimdi bugün Palantir'in kurucusunun istediği Evet, ölümsüzlük. Aynen aynı şey. Ama o adam nasıl yakalamak istiyor? Şöyle Ya da yakalamak istiyor. eski Mısırlılar yakaladı mı, buldu mu ölümsüzlüğü? Bunu iddia ediyorlar. Yani hierogliflerin bize anlattığı, halkın değil ama tanrıların. Tanrılar dedi. Bunlar uzaylılar aslında. Uzaylılardan bahsediyor. Şeye gidersek, bugünün Silikon Vadisi'ne gidersek, orada Avatar 2045 Ray Kurzweil'dir aslında bu inisiyatifin başlatıcısı, kurucusu. Google'ın efsanevi yöneticisi, meşhur fütürist Ray Kurzweil diye bir adam. Bunun etrafında dönüyor. Bak, hep teknoloji guruları. Kurzweil de öyle. Google yöneticisiydi. İşte Peter Thiel, Palantir. Diğer teknoloji şirketlerine baktığınızda işte Amazon ön plana çıkıyor. SpaceX, işte Neuralink'ler, bilmem neler. Şimdi birazdan geleceğiz gerçi bu zamanın konusunu tamamladıktan sonra, Tamam. ama bütün bunların eski bugüne kadar gelen o sistem içerisinde yeni bir yeni bir dalga, yeni bir akım yaratıyorlar. Eski finans elitlerine yerine gelen tekno elitler, teknoloji elitleri. Tekno-feodalizm kavramını birazdan açacağız. Şimdi ilerliyoruz biz. Güneşle birlikte ilerliyoruz. İzafiyet teorisi zamanın iki şeyden etkilendiğini söylüyor. Bir tanesini kütle çekimi. Bu bizim bulunduğumuz gezegenin uyguladığı bir şeydir. Çekim. Daha farklı bir gezegendir. Daha farklı, zaman akış hızı da farklıdır. Ama biz yine ölçtüğümüzde saatimiz değişmeyecektir. Ölçüler hiç değişmeyecek. Sadece biz onu algı olarak hissedebiliriz, yani hissiyat. Bir de hızdan etkileniyor. İlerliyoruz. Kütle çekiminden etkileniyor, hızdan etkileniyor. Aynen. İki şey işte. Birisi özelgelerilik, hız. Yani bizimle ilgili bir şeydir bu. Bizim kendi özel şeyimizdir, hızımız. Genel bir ortamdır yani. Kütle çekimidir o da. Kara deliğe yaklaştıkça, olay ufkuna yaklaştıkça hız da artar. Kara deliğe yaklaştıkça hız artıyor. Hız artarsa zamanın akış hızı da değişir. Hız artarsa zamanın akış hızı da değişiyor. Her şey bununla, yani bizim hız ve bu kara deliğe yaklaşmamızla alakalı bir konu. Herkes bunu hissediyordu. Bunu ispat edemeyiz yani. İspatı yok, ölçüler değişiyor çünkü. Şimdi bu şeyin hızlanıyor, içerisinde zamanın. kara deliğe yaklaşıyoruz ve kara deliğe yaklaşıldığında da dünyanın sonu. Yani kara deliğe Tabii, gelindiğinde. girdiğinde evet, dünya bitiyor. Yani aslında bu hızlanma bir şey, hayra alamet bir durum değil. Tabii. Yani ama bir de bakar mısınız Hamza Bey? Yani bir taraftan düşünüyorum, hızlanırken de her şey nasıl hızlanıyor? Örneğin işte yayın yapıyoruz. Siz de yayıncısınız, ben de yayıncıyım. Eskiden uzun uzun yayınlar yapılırdı. Mesela 3 saat, 5 saat televizyonlarda. Şimdi 30 dakikayı geçince izlenmiyor diyoruz. Hatta Instagram gibi uygulamalarda daha da işte insanların dikkat süresi kısalıyor. Instagram'da, TikTok'ta ilk bir saniyede ne söylüyorsun çok önemli. Ona göre insanlar geliyor gidiyor. İşte kaydırmalar falan ne kadar hızlanıyor. Veri akışı, uygulamaların hızlanması, yayınların kısalması, hepsi bunlarla bağlantılı. Kesinlikle. Yani bu söylediklerimiz komplo teorisi değil, yani bizzat içinde yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Herkes İzleyicilerimiz de böyle düşünebilir. Kendi hayatından ölçsün yani. Aynı noktaya varacaktır. Bir de mesela zamanın hiç yetmiyor gibi hissi. Örneğin ben şu hissi yaşıyorum her gün. Diyorum ki uyku mesela boşuna gibi geliyor. Diyorum ki ya keşke uyku olmasa. Evet. Hani uyumasam, yetmiyor.
Yani o gün içinde bir bakıyorum birçok şey yapıyorum ve yetmiyor o gün kesinlikle. Ve diyorum ki ya uyku olmasa çok gereksiz bir şey Ben falan de diyorum. çok düşündüm onu. Hatta böyle uykuda aldığımız beynin salgıladığı hormonları bir ilaç olsa da alsak da diye düşündük. Ama uyku çok güzel bir şey. Yani mesela ben uyumayı çok severim. Ben de. Çok da uyurum. Yani onu severim, sevmediğim için değil ama Ve yani o kadar yetmiyor tabii ki. yetmiyor. Onu herkes düşünmüştür bence. Yani siz de düşünmüşsünüz, ben de düşünmüşüm. Ve biz aslında ölüyoruz uykuda. Uyku ölümdür. Ve buna ihtiyacımız var. Yani bu dünyadan çıkıp, yani bu dünya yorucu, öldürücü bir dünya, yok edici bir dünya. Ezici, işte entropi yani. Çürütücü bir dünya. Dünyaya zaten ölmek için geliyoruz biz. Sürekli içinde duramayız. Arada bir çıkmamız lazım. Beden çıkamıyor hep içinde ama bilinç olarak, zihin olarak çıkmamız lazım. Mesela film seyrediyoruz, sinema filmi. Ya tiyatroya gidiyoruz. Niye bunları izliyoruz? Dünyadan çıkmak için. Ya da o an içinde bulunduğumuz realiteden de çıkmak için. Tabii işte onu diyorum. Realiteden başka bir evrene geçiyoruz. Başka bir hikaye evreninin içerisindeyiz. Onun için yani en azından ben o amaçla bir film izlerim. Başka bir hikaye evrenine gideyim. Her şey dünyadan kopayım, realiteden. O 1-2 saat orada bambaşka bir şeye dönüşüyorsun. Ruh halinde değişiyor. Uykuda bu tam onun şey yani. Öyle de tanımlanır zaten. Her gece öldürüyor işte Allah bizi ve tekrardan sabah diriltiyor belli bir vakte kadar yani. Öldüğümüz için uykuda aslında ölmeyi de şey gibi zannediliyor. Yani yok olma falan alakası yok yani. Bedenle alakalı da bir şey değil. Hani şey var ya. Peki ölmek ne o zaman? Ölmek aslında uyanmak. Her nefis ölümü tadıcıdır. Hani bir ifade geçiyor ya mezarlıklarda da yazar Evet. ya. Bir de oradaki şey çok sırlı. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ha. Tadıcı diyor mesela. Onu söyleyecektim. Tam oraya gelecektim. Orada da aynı şeyi fark ettiniz. Tadacaktır demiyor mesela. İlginç değil mi? Sürekli tadıyoruz zaten uyurken ama farkında değiliz. Unutuyoruz. Şimdi biz beden değiştirdiğimiz zaman da aynı şeyi yine ölümü tatmış olacağız. Yani aslında ölümsüzlüğün imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Ölümsüzlük yoktur diye bir şey anlamına gelmiyor. Tadacağız ama ölümsüzlük de olabilir. İşte bu Ankh dediğimiz o tanrılar ölümsüzlüğü o şekilde yakalıyordu ya. Bu çelişmiyor yani bu durumla. Mesela bir ayette şöyle diyor. Diyor ki senden önce kimseye ölümsüzlük vermedik. Senden önce kimseye ölümsüzlük vermedik. Senden sonra vermeyeceğiz demiyor ki. Yani bunun keşfedileceği insanlar tarafından da yani bu uzaylılar tarafından yapılıyor. Çok güzel bir noktaymış. Gerçekten çok güzel bir noktaymış. Uzaylıların bunu yaptığını biz biliyoruz. Yani bütün mitolojiler bunu anlatıyor. Hepsi bunu. Marvel'in filmleri bile bunun üzerine çekilmiştir. Peki bir şey soracağım. Uzaylılar diyorsunuz. Evet. Uzaylılar nerede şu an? Bir tane grup değil bunlar. Birden fazla medeniyet var. Bunların en bilineni ve bizimle temas halinde olanı ve bize metinler göndereni onların Sirius yıldız sistemi içerisinde bir krallık bu. Sirius, evet. Bir de isyancı bir grup var. Kaçak bir grup. Ve bir darbe teşebbüsünde bulunmuş ve daha önce de bu girişimi denemiş. Babil Kulesi hikayesinde de anlatılır bu. Tevrat'ta da bununla ilgili anlatılar vardır. Bunlar mesela Orion takım yıldızı içerisinde bir sistemi olduğuna dair anlatılar vardır. Ve ama uzay binlerce belki yüz binlerce farklı medeniyetin sadece medeniyet kurmuş canlılar değil uzayda hayvanlar da var. Uzaylı hayvanlar, akıllı canlılar hepsi böyle devasa bir şey ama bizim direkt bağlı olduğumuz merkez Sirius'tur. Biz direkt Sirius'a bağlıyız. Evet. Nasıl bir bağ var Sirius'la aramızda? Hani galaktik köken diye bahsedilen şey mi? Siz Hem öyle mi üretildiğimiz yerdir hem de bize ilahi mesajların gönderildiği yerdir. Yani biz üretildik mi? Üretildik tabii. Yani bir genetik mühendislik projesinin ürünüyüz biz. Şimdi insanlar bunu melekler olarak biliyor. Melekler nedir? Uzaylıdır yani. Nerede bunlar? Yukarıdan gelmiyor mu? Uzayda. O zaman uzaylı. Bir laboratuvar ortamında mı üretildik? Tabii bir laboratuvarda üretmişlerdir. Yani kendi yaratılışımıza şahit olmadık ama onların kendi teknikleri artık ne kadar ileri teknikleri var onların. Bir şekilde yapıyorlar insanı. Ve bu sadece şeyde de anlatılmıyor yani. Tanrı'nın insanı yaratılışa dair hikayelerde, mitlerde de var.
Sümer metinlerinde, tabletlerinde o kadar çok anlatı var ki. Hatta Sümer'de birden fazla deneme de anlatılır. Yani yaratılıyor, beğenilmiyor, sonra bir daha yaratılıyor insan. Hı hı. Böyle farklı versiyonlar üretiliyor. Belki de o versiyonlardan bir tanesiyiz biz sadece dünya üzerinde. Başka yıldız sistemlerine, mesela biz Güneş sistemindeyiz. Başka yerde başka medeniyetler yerleştirildi. Uzay o yüzden Zaten kutsal anlatılarla da şey olarak çelişmiyor. İşte alemler içinde alemler. ya orada uzaydaki canlı ve akıllılardan açıkça bahsediyor. Menfis semai, menfis semavati ifadeleri çok net uzaydaki, gökteki akıllı canlılar demektir. Kullandığı zamir zeki canlılar için kullanılır. Hı hı. Hayvan veya böyle cisimler için falan o zamiri kullanamazsınız. Açık nettir yani, bu konuda hiç itilaf da yoktur. Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de, Tevrat'ta mesela gökyüzünden gelen varlıkların anlatıları vardır. Hı hı. Hatta gelen uzay gemisinin tarifleri vardır. Mesela bulut şeklinde uzay gemilerinden bahsedilir. Aynı şey İncil'de de vardır. Bütün anlatılarda uzaydan dünyaya gelen varlıklardan bahsedilir. Peki şimdi bu içinde bulunduğumuz yıl içinde yani resmi olarak bu tip açıklamaları çok daha fazla duyuyoruz. Ha, evet. Amerika'da. Bu neyle alakalı? Niye daha fazla duyuyoruz? Hatta uzaylılar gibi Trump'ın yaptığı açıklamalar oluyor. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar oluyor. Tanımlanamayan cisimlerle alakalı. Bununla ilgili son birkaç senedir yürütülen ve çok ciddi bir şekilde de çalışılan bir program var. CIA tarafından. CIA'nin bu misyonun başındaki kişi ismini bile verebilirim. David Grush diye bir adam. Bunlar UFO kongreleriyle başladılar. Daha sonra devletlerin kongrelerinde, Amerikan Kongresi yani parlamentosunda, daha sonra Meksika parlamentosunda bu uzaylılarla ilgili ifşaatlara başladılar. Yani sözde değil, eski istihbaratçılar bunlar da sözde şeylerini anlatıyorlar. Gizli bilgileri ifşa ediyorlar. Gizli bilgileri sızdırıyorlar. Uzaylılar. Ama diyor ki Amerikan devletinin uzaylılarla teması vardır. Ve bu Steven Spielberg'ün İfşa Günü filmi bile bunun için çekildi. Üç cisim problemi gibi diziler. Bu arada izlediniz mi? Evet. Ben de gideceğim. Henüz izlemedim. Hafta sonu gideceğim. Evet. Yani merak ediyorum. Spoiler vermeyelim. Tamam. Yani bütün bunlar dünyada kamuoyunu uzaylıların dünyaya geleceğini fikrini hazırlamak için. Ve bu şeye kadar da devam edecek bir proje bu. Ekim 2030 tarihine kadar. Sürekli artarak. Mesela işte geçtiğimiz aylarda dediler. Amerika yeni belgeler, ifşaat belgeleri yayınlıyor. Hı hı. Yayınlanan belgelerde halbuki hiçbir şey yok yani. Ama ne oldu? Medyaya haber nasıl düştü başlıklarda? UFO belgeleri yayınlandı. Zaten insanlar başlığı okuyor. Haberin içeriğine bakmıyor ki, dosyaların içine bakmıyor ki. İfşa oldu. Bunlar tam bir kabul olduktan sonra şuraya gelecek. İnsanoğlu için uzaylılar bir düşman, bir tehdittir. O zaman ne lazım dünyaya? Dünya ordusu. Dünya ordusunun kurulması için bir dünya devleti olması lazım. Dünya hükümeti olması lazım. Şu an herkes bunun için çalışıyor. Yani şu anki güçler. Yani uzaylılar bir tehdit olduğunda dünyanın da kendisini savunması için bir orduya ihtiyacı olacak. İhtiyacı olacak. Ve ben bunun gerçek bir uzaylı istilası olacağına bile ihtimal vermiyorum. Yani bu sahte bir uzaylı şovu olacak. Uzaylı şovu. Ama gerçek değil. Bunu çok kolay yapabilirler. Hologramlarla UFO'ları indirebilirler. İnsanları uzaylıların geldiğine, hatta Mesih'in geldiğine de ikna edebilirler. Ve muhtemelen bunu da yapacaklar. Ve onların o Mesih diye ikna etmeye çalıştıkları kişi de Deccal olacak gerçi ama. Öyle çok ilginç bir döneme girdi dünya. Şimdi insanlık tarihini bir düşünsenize, binlerce yıllık, kaç bin yıl. Yani şeye dayandırıyorlar, Göbekli Tepe falan, hikaye çok daha eskiye gider bu da. 10 binlerce, 100 binlerce yıl. Fosil kayıtları bile gidiyor zaten. Oradan ta 1800'lü yıllara gelene kadar o geçen zamanı bir düşünün. Sadece 200 yıllık bir dönem aşağı yukarı.
endüstri devriminin yaşandığı ve şu an sonuna geldiğimiz bir dönem. Yani 200 yılı biz insanlık tarihiyle kıyasladığımız zaman devasa, küçücük bir saniye gibi bir şeyden bahsediyoruz. Öncesinde başka bir sistem vardı, daha sonra başka bir sistem oluştu. Neydi önceki sistem? Feodalizm. Evet. Daha sonra işte endüstri toplumu. Endüstri toplumu o şeye gördük ama bu dönem, bu endüstri dönemi bitiyor. Başka bir şeye geçiyor. Teknoloji dönemine. Teknofeodalizm diyorsunuz hep Aynen öyle. videolarınızda bahsederken. Yani biz feodal yapı dediğimiz yapıya tekrar şu an dünya geri dönüyor. Yani aslında teknofeodalizm, feodalizme bir dönüş. Ama bir farklı işte buradaki teknolojinin avantajlarıyla birlikte dönüyor. Şimdi peki feodalizm dediğimiz şey ne? Mülkiyet haklarının sadece küçük bir azınlığa tanındığı ve o azınlığın da toprak sahiplerinin olduğu lordlardır. Mesela batıda lordlardır bunlar. Hı hı. Biraz doğuya geldiğimizde derebeyler diye daha çok şey yaptığımız. İşte burada bizim yine toplumumuzda ağa dediğimiz kavram, ağalar falan, aşiret reislikleri falan böyle şeyler. Mesela bugün hala İngilizce'de landlord dediğin zaman ne demek? Ev sahibi anlamında kullanılıyor. Bir yerin sahibi. O lordların veya derebeylerin dönemi bunlar aslında bunlar neydi? Silahlı üreticilerdi. Ne üretici? Tarımsal ürünler, tarım üreticisi ama silahlı. Şimdi bugün tarım yapanlar silahlı mı? Yani öyle bir yetki verilmiyor. Ama Hayır. dönemin krallıkları, imparatorlukları bunlara bu yetkileri vermişlerdi. Bunların kendi orduları vardı, kendi adamları vardı. Eski şirketlerde de bu Doğu Hindistan şirketinde bunun aslında böyle belirgin halini görürüz. İngiliz krallığından, İngiltere'den icazet alarak yapıyordu bunu. Bu hep dünyada böyle bir şey vardı. Güneşin Bu hiç binlerce. batmadığı imparatorluk. Tabii. Falan. Ta Havalı Avustralya'dan isimler bile. Kanada'ya kadar bir Commonwealth yani onun egemenlik alanı. Dünyanın her tarafında var yani güneş batmıyor ki. Güneş böyle döndükçe aslında dünya dönüyor da yani güneş nerede olsa bir yerde gündüz yani. Hı hı. Bugün şimdi yine o zaman mülkiyet hakları kime tanınmıştı? Sadece bu lordlara, derebeylere falan. Toprak sahiplerine. Şimdiki yeni dünya düzeni için önerdikleri şey ne? Mülkiyetsiz toplum. Mülkiyetiniz olmayacak. Birebir feodal bir yapıyı tarif ediyor. O zaman kölelik vardı. Yani alınıp satılan insanlar, iş gücü diyelim. Endüstri devrimiyle kiralanan iş gücüne dönüştü bu. Alınıp satılmadı. İnsanlar sadece kiralandı. Evet. Aynı şey. Yine köle ama Yine kiralık köle. köle. Modern kölelik hatta. Tabii. Yani kiralık köle. Satılık değil de kiralık. Arabayı almıyorsun da kiralayıp kullanıyorsun. Ama sonuçta ikisi de araba yani. Kiralık da olsa satılık da olsa. Araba arabadır. Evet. Köle de köledir yani. Hı hı. Biz zannediyoruz ki alınıp satılmadığımız için köle değiliz yani. Aslında herkes sistemi köledir yani. Hı hı. Şimdi tekrardan o eski o mülkiyet verilmiyor ya, kölesin yani. Mülkiyetin olamaz. Oraya geri dönüş. Böyle bir sistem planlanıyor ve bununla ilgili o ilk 2010 ne zamandı? 2016-17 yıllarında Dünya Ekonomik Forumu bir yayın yapmıştı. Hı hı. Bu çok dikkat çekmedi o zamanlar. Böyle şey dediler. 8 maddelik ben ona 8 büyük kehanet diyorum. Hatta öyle bir yayın da yapmıştım 2021'de falan, pandemi döneminde. Bu 8 kehanetin içerisinde işte mülkiyetsiz toplum vardı. 2030'a kadar olacak olan yerleri anlatıyordu. Uzaylılar da vardı. Son madde de uzaylılar da bu arada. Yani oraya da bir gönderme yapalım. Yani hepsi gerçekleşti o kehanetlerin. Tabii adım adım Hı hı. gidiyor. İşte takvim belli ortada. 2030 8 takvimi. büyük kehanet. Ve mülkiyetsiz toplum. Ondan sonra 2020'lerde işte Türkiye'de bayağı bir o ses getirmişti ben o şeyi bulup çıkardığımda ve sadece Türkiye'de kalmadı. Bütün dünyada acayip herkes onunla ilgili kendi ülkelerinde, kendi dillerinde yayınlar yaptı. Ve o Dünya Ekonomik Forumu o yaptığı yayınları falan kendi sitelerinden sildiler yani. Kaldırdılar. O tepkilere rağmen. Siz Aradan- kaldırdınız mı? Ne? O yayınları kaldırdınız mı? Ben kaldırmadım. Sildi ya YouTube. Kaldırttı mı? Tamam onu da dedim. Yani yoksa girip bakabiliyor muyuz? Bir sürü yayınımı sildi ya. Çok geçmiş olsun. Çok sansür yedik. O dönem kanal kapatıldı, bir sürü olaylar, tantanalar oldu. Sonra
tekrardan bu şeyler yavaş yavaş yine bu yayınlar böyle yani alıştıra alıştıra gelmeye başladı. Nisan ayıydı. Hı hı. Şimdi gelelim bu Palantir dediğimiz işte Peter Thiel'in gizli cemiyet hikayelerine. Şimdi Palantir'e de şöyle gelmek istiyorum. İşte geçtiğimiz hafta içinde o haberleri okuduk gazetelerde. Çünkü bir sızıntı oldu. Dedik ki işte Palantir hatta gizli bir cemiyetten bahsediyor. Diyalog, Türk bir isim de var filan diye gazetelerde haber oldu. Sızdırıldı isimler. Evet. Trendyol'un sahibiydi, Evet. Demet Mutlu'ydu. Evet. Sadece tek bir isim var diye hatırlıyorum. 22 kişiydi galiba bahsedilen. Yanılıyorsam düzeltin. Yani bu bize ne gösteriyor? Aralarındaki kavga oldu, öyle mi sızdı? Ne oldu, neler dönüyor ve neden sızdı? Şimdi bu işin önemi şu. Nisan ayında bu Teknolojik Cumhuriyet diye bir manifesto yayınladı. Çok yine inanılmaz tepki çeken bir manifesto. Yani bir şirket nasıl olur da bir toplumun yaşam tarzını, kurallarını, hatta ne kadar vergi ödeyeceğini bir sürü şey yani yönetimi nasıl olur da bir şirket buna karar verir. Sen kimsin falan dediler yani. Çok tepkilerin çektiği bir şey. Ama bu adamların vizyonu bu. Ölümsüzlük, bunu elde etmek. Demokrasiyi yerden yere vuruyor ki ben de vururum. Onda şeyim yok yani. Demokrasi iyi bir şey değildir. Ama demokrasinin yerine ne koyacağız? Önemli olan odur. Bunlar kendilerini koyuyorlar. Sistemin çökmesi gerektiğini, bütün mevcut sistemi öyle bir sistem eleştirileri var ki ona da katılıyorum. Tek ayrıştığım nokta bu adamlardan yerine gelecek olanın ne olacağı kısmı. Yani bu şu anki dünya sistemi çöküyor da zaten. Çöksün de. Bu böyle gidecek bir sistem değil. Böyle bir şeyleri var. Şimdi bu adam J.D. Vance var ya, Donald Evet. Trump'ın yardımcısı. Evet, J.D. Vance. Hı hı. Bu Thiel'in yanında 5 sene çalıştı. Yaklaşık 5 sene çalıştı. Sonra senatör adayı oldu daha sonra bu. Senatörlük kampanyasını, seçim kampanyasını bu Thiel 15 milyon dolar. Rekor yani. Böyle bir Amerikan siyasi tarihinde böyle büyük bir bağış kampanyası yoktur. Hı hı. Böyle bir şeyle bunu getirdi, senatoya yerleştirdi. Yani Senatodan sonra teknoloji şirketi sahibi Peter Thiel tarafından J.D. Vance bizzat senatör yapıldı. Siyasete, hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yanına yerleştirildi Daha diyorsun. sonra senatörlük kariyeri devam ederken Donald Trump'ın seçim kampanyasında yine finanse etti. Bu adam ya. Başka Evet. finansörler de var. Evet. Ve Donald Trump'la böyle kanka bunlar zaten hep böyle bir arada görürsünüz. Ha, ayrıldıkları fikir olarak çok farklıdırlar. Ama ona rağmen destekliyor. Hı. Mesela Thiel eşcinseldir ve bunu açık açık da söyleyen bir tiptir. Hı hı. Mesela muhafazakar bir şeyi temsil ediyor ya Donald Trump. Orada Evet. çok zıt olan, uyuşmayan şeyleri var. Hı hı. Ama yine de bunlar böyle birlikte onu şey yapıyor. Ve bu finanse ederken kendi adamını da şak diye buraya koydu. Bu tek başına böyle adam olarak düşünmemek lazım. Bir yapı, bir network olarak bakmak lazım aslında. Ama öyle bir dizayn ediyor ki Amerikan siyasetini bile. Şu an Trump ölse Vance başkan, Hı hı. yardımcısı olduğu için direkt ona geçiyor yetki. Hı hı. Onun hala patronu yani. Şimdi böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Bu Palantir dediğimiz şirket İsrail'in bütün istihbarat yazılımlarını, yapay zeka yazılımlarını sağlıyor. Amerika'nın Pentagon'un istihbarat yazılımlarını bunlar sağlıyor. Sadece Pentagon değil, ICE ajansının, göçmenlik ajanslarının yazılımlarını sağlıyor. Kimin kaçacağını daha göçmen kaçmadan yapay zeka önden şey yapıyor. Kimin suç işleyeceğini daha suç işlenmeden tespit ediyor. Nereden ediyor? Mesela herkesin bir dijital ikizi var. Benim de var, sizin de var, bizi izleyen insanların da var. Ve çoğu kişi bundan haberi yok. Her birimizin bir dijital ikizi var. Nedir o? Bizi birebir kopyalıyorlar, klonluyorlar, dijital kopyamız ve bizim gibi düşünüyor. Bizim aklımıza ne geleceğini bizden önce onlar bilebiliyor. Ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı da, hangi olayda neyin nasıl tepki vereceğimizi de her şeyi görebiliyor yani. Bizi kopyalamışlar yani dijitalde. Ve Bütün bir de verilerimiz büyük veri elinde yani. hem büyük veri elinde hem de bir de bizim şu an kullandığımız teknolojinin çok daha ilerisinde bir teknoloji aslında ellerinde. Evet. Yani Bize verdikleri değil mi? Pastada ne kadardır? biz dünyadan haberimiz yok yani onların elinde neler olduğuna dair. Bu hep böyledir. Askeri teknolojiler, ki bu da bir askeri teknolojidir, bir silahtır. Kendileri de söylüyor. Diyor ki
Mesela Soğuk Savaş döneminin dünyadaki caydırıcı gücü nükleer güçtü, atom bombası. Bu daha büyük bir güç diyor. Şimdi dünyanın caydırıcı gücü yapay zekadır ve bu silahtır ve silah olarak satıyor. Avrupa ülkelerine satıyor. En son Fransa iç istihbaratı sözleşmesini feshetti. Bu gizli cemiyetle ilgili, gizli toplantılarla ilgili sızan belgelerden sonra. Böyle bir şey. Peki şimdi bu adamların amacı şu mu? Yani teknoloji şirketi sahipleri dünyayı yönetmek mi istiyorlar? Hükümetlerin ötesinde dünyayı ve insanlığı biz mi yöneteceğiz diyorlar. Yani teknofeodalizm dediğiniz şey bu mu tam olarak? Bunu açık açık söylüyorlar. Bundan hiç böyle gizli falan da şey yapmıyorlar. Dünyada diyor ki demokrasi falan hikayedir. Bunu bir kenara bırakın. Bunlar hep romantik şeylerdir. İnsanlığın kaderi, güvenliği, geleceği, her şeyi bu teknoloji ile daha iyi bir noktaya getirilir. O da bizim elimizde diyor yani. Silikon Vadisi'ni bu işin merkezine koyuyor. Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin yarıya yakını belki bunundur. Palantir şirketinin. Hepsinin finans ortağı, hepsinin fonları elinde, hisseleri bilmem. İnanılmaz büyük böyle yüz milyarlarca dolarlık yatırımları var. Yani Silikon Vadisi dedik zaten yine bu adamlar çıkıyor. Bu bir grup ya. Peki nasıl gidecek insanlık oraya? Tamam, şimdi onların böyle bir planı var da. Hani hakikaten bu plan gerçekleşecek Şöyle mi? gidecek, Nasıl şöyle öngörüyorsunuz? olacak. Tamam onu söyleyeyim. Para dediğimiz kavram. Evet. Şu an parayı kim üretiyorsa işte o eski finans elitleri. Bütün dünyayı onlar yönetiyor. Eskiden finans ve bankalar değil mi? Bir gücün Evet. sahibiydi. Hala da devam ediyor ama şu an çöküyor o güçleri ve görünür kısımda insanlar fark etmedi bunu. Şimdi artık yeni düzende veri önemli olacak ve teknoloji önemli olacak diyorsunuz. Evet. Ve teknolojiyi elinde tutan şirketler finansın da üstüne geçecek. Şimdi bütün hükümetlerin bir finansmana ihtiyacı var. Bir dünyada herhangi bir hükümet gidiyor Londra'ya. Londralı bankerlerin önüne ilikliyor. Diyor ki abi bana para versene diyor. Bana lazım işte o da diyor ki veririm de sen şunu yapacaksın. Bana şu şirketlerini, şu kamu bilmem nelerini bana vereceksin. Ve o vermezsen de hadi git diyor. Orada seni devirirler diyor. Parası biten hükümet devrilir yani. Bu kadar nettir bu iş. Parası biten hükümet götürürler. Ayakta da kalamaz. İnsanların çorba kaynamasın, tencere kaynamasın. Ya halk devrimi olur ya askeri darbe olur. Devrim olur yani. O yüzden bütün hükümetler sıkıştığında bunların önüne gider. Para ister yani bunlardan. Bu finansal elitlerden. O yüzden diyorum dünyayı bunlar yönetiyor diye. Evet. Bütün güç bunların Bugüne elinde kadar diye. finansal elitler yönetiyordu. Tabii son Bugüne 200 yıl kadar. işte insanlık tarihindeki 200 yıldan bahsediyorum. Endüstri toplumunda kapital dediğimiz işte serbest piyasa ve onun işte motoru olan sermaye ile çünkü her şey organize ediliyor. O sermayeyi üreten de bankalar. Parayı bankalar basıyor. Hükümetlerin öyle bir para basma şeyi yok ki. Hükümet para basılsın diye sadece borçlanıyor. Yani tahvil veriyor. O da hükümette değil, halkın sırtına yüklenen bir borç yani. Bütün basılan para Merkez Bankası'nda tahvil karşılığı basılır. Onu basılan para bankalara akar. O bankalardan Merkez Bankası'na geri olarak teminat olarak döner. %1 ise 99 lira onun üzerine de özel bankalar para basar. Merkez Bankası 1 basıyorsa dünya genelinde, Türkiye'de bu oranlar biraz daha farklı. %15'lerde falan sorunlu karşılık oranlar ama dünya genelinde söylüyorum. Dünyada 1 lira ya da 1 doları misal yani. Merkez bankaları üretiyorsa 99 lirayı özel bankalar üretir. İşte bu bankacılık, finans eliti dediğimiz bütün dünyayı da o yüzden istediği gibi dizayn eder. Karşılıksız ürettikleri parayla da her şeyi satın alırlar senden. Senin ürettiğin fabrikayı da, lüks yatları da ne istiyorsa, arazileri, toprakları, her şeyini. Bu saçma sapan bir illüzyonla yaparlar yani. Ben bunu büyü diye tanımlıyorum. Bu bir tılsım. Ama o büyü işte bozuluyor. O tılsım bozuluyor işte. Sonra o 200 yılın sonu bu sistem bitiyor. Şimdi tekrar geçerken işte bu feodalizm başına bir tekno diye bir şey geldi. Eski dönemlerde nasıl tutuluyordu bu kayıtlar? Tabletler ta geriye gidersek yani. Daha sonra
kağıtlara yazılıp ama bunların saklandığı, korunduğu yerler vardı. Çağlarda bunlar tapınaklardı. Ve tapınaklar hep aslında finansın merkezi olmuştur yani tarihte. Bugünün merkez bankalarının mimarisine bakın. Böyle bir gözünüzde canlandırın. Evet, evet, evet. Nedir? Roma tapınak mimarisidir. Yani o gelenek hala devam eden bir şeydir. Şimdi diyor ki kardeşim veri merkezleri. Biz bunları uzaya taşıyoruz. Hı hı. Dünyada güvenli değil. Çünkü dünyada onu korumak için silahlı adamlar şunlar bunlar ama o da bir yere kadar. Şimdi Ruslar tanklarla bilmem neye doğru mesela Avrupa'ya ilerlediği zaman herkes korkudan savaş bittikten sonra bütün Avrupa ülkeleri altınları okyanusun ötesine gönderdi. Fort Knox'ta dedi ki yani bu Sovyetler bizden yine başımıza bela olur. Altınlarımızı alır bir savaş çıksa koruma için. Dünya güvenliği bulmuyorlar. Şimdi bu silahlı adamlar kasaların, altınların bilmem nelerin olduğu binaları koruyor ya şu anda. Bir sonra nereyi koruyacak? Veri merkezlerini. O da yeterli gelmeyecek. Veri merkezleri şu an uzaya taşınıyor. Ben geçenlerde bir konferansa katıldım. O konferansta konuşmacılardan bir tanesi de bir uzay şirketi, hatta bir Türk astronot hatırlıyor musunuz? Uzaya gitmişti. Evet. Onu götüren şirketin sahibi. O anlattı. Kaç milyar O dolar dedi. şirket Jeff Bezos'un şirketi mi? Yok değil. miydi? Başka bir adam. Hı hı. Dedi ki 50 milyar dolar dedi şu ana kadar veri merkezlerinin uzaya taşınmasıyla ilgili yatırım var dedi. Ben dedim ki ne oluyor ya? Yani 50 milyar dolar paraya bakar mısınız? Ne yapıyor? Uzaya neye götürüyorsun falan. Ondan sonra ben bunları düşünmeye başladım. Sonra bir şey daha söyledi. O daha yıkıcı. Hı hı. Dedi ki 2030'a kadar bu bütçenin 1 trilyon dolara çıkmasını tahmin ediyoruz dedi. Hı hı. 50 milyardan 1 trilyon. Burada olan bunun kamu harcaması değil, özel sektör harcamalarından bahsediyor. Özel sektör boşuna bir yere parayı yatırmaz. Geri dönüşü olmayan bir yere parayı gömmez. Kamu da yapabilir onu. Devlet yapabilir. Batık yere de para koyabilir yani. Kar beklentisi olmadan da bir şeyler yapabilir. Ama özel sektör bunu yapmaz. Ben düşünmeye başladım. Ya 50 milyar dolar gömmüşler. 2030'a kadar 1 trilyona çıkacak. Ya bu uzaya taşıyorlar herifler bu şeyleri. Yani bugünün hani kasaları vardır ya. İşte altınları, bilmem gümüşleri, paraları saklamak. Şimdi artık dünya dar geldi, uzaya taşıyorlar. O kasalar artık server olmuş yani. Harika. Bu bilgisayarlar dünyada bunların güvenliği, yeterli güvenlik sağlanamayacağı için bu veri merkezleri. Çünkü her şey veri işte. Elitler bu veriyi elinde tutuyor. Bütün büyük veriyi, her birimizin dijital ikizinin olduğu. Hı hı. Nasıl davranacağımızı, neyi düşüneceğimizi, neyi tüketmek isteyeceğimizi, her şeyini. Ve bunun üzerine bir de sen para egemenliğini, işte az önce konuştuğumuz hani üretiyorlar ya. Evet. Alıp parayı üretme. Çünkü veri sende. Yani para da veri değil mi? Evet, doğru. Bankada ne kadar param var? Bu veri değil mi yani? Evet. Buraya geçtiğinde işte bunun kavgası çıktı işte. Bu tekno elitlerle finansal elitler arasında bir kavga. Hamza Bey, buraları daha çok dinlemek isterim ama süremiz kısıtlı biliyorsunuz. Daha ilerleyen programlara bırakacağım o yüzden. Böyle lafınızı balla keserek. Sadece şunu sormak istiyorum tam bu noktada. Yani o kavga neyle sonuçlanacak? Onun sonuçlarını şimdiden görmeye başladık. O gizli toplantıların ifşasıyla. İşte Ağustos ayında bir sonraki yapılacak. 2006'dan beri meğerse devam ediyor. Peki bu sızıntıya rağmen yapılacak mı Ağustos'ta? Yapılacak. Dublin'de olacak bu. Hı hı. İrlanda'da. 222 kişi olacak orada. Burada Ben de mi yanlış söylemişim, bak 222'ymiş. Benim 22 diye kalmıştı ya. burada mesela o ifşaatı diğer küreselciler bunu yaparken neyi söylüyor? Bu toplantılarda seks yapıyorlar, cinsellik var ve bu cemiyet tarikat yapılanması, hatta aynı bu kelimeyi kullanıyor. Cult, tarikattır. Eşleştirmeler yapıyor diyor. Yani işte cemaat üyeleri, tarikat üyelerinin birbiriyle eşleşmesi. Ama burada ilginç bir şeye dikkatimizi çekecek. Bu teal dediğimiz kişi eşcinsel, yani sadece kadın erkek eşleşmesi değil, erkek erkeğe, kadın kadına, kadın erkeğe falan böyle karmaşık bir şeyi de toplumun tepkiyle karşılayacağı şeyde manşetlere koyuyor mu?
Şimdi ne olduysa Ama şunu da söyleyeceğim. Şimdi siz söylerken bir taraftan düşünüyorum, böyle araya giriyorum gibi görünüyor Tabii. ama aslında Buyurun. o an geldiği için böldüm. Çok eski zamanlarda, hani antik zamanlarda da hieroskamos diye bir şey yapılıyordu mesela. İşte tapınaklarda kutsal birleşmeler. Ve o birleşmelerin de öyle olduğu söylenir ya. İşte Evet. hükümdarla, yani hatta kraliçenin kocası olan kişiyle işte kutsal rahibeler dediğimiz kişiler ona sunulur o senenin bereketli geçmesi için. Hatta bizim antik kentlerimizde bile onları görüyoruz çizimlerle, müzelerde, Tabii. işte kitaplarda. Hieroskamos adı da kutsal birleşme. Şimdi o bahsettiğiniz şeyde de, o cinsellik içeren toplantılarında da tamamen bir nevi günümüzün hieroskamosları yapılıyor. Tabii aynen öyle oluyor. Bunlar zaten bu kült dediğimiz, yani tarikat dediğimiz yapı gidiyor şeyini, köklerini bu okült yapılardan alıyor. Sümer'den beri işte bilinen ama Göbekli Tepe'de bile benzeri var yani. Hatta mesela orada doğum yapan bir kadın şeyi vardır. Hieroglifi vardır. Ve ama sadece insanlar değil, hayvanların da birleşme merkezi ve Karahantepe'de bununla ilgili çok daha net şeyler çıktı. Canavar olarak tasvir edilen varlıklarla insanların birlikteliğini, işte birleşmesini falan tasvir eden, ya orada bile, yani Sümer'den bile çok daha da geri gitti. Bunlar, ama bu kısmı hiç konuşulmuyor. Yani bu Göbektepe, Karahantepe konularında bunlar hiç kimse gündeme nedense getirmiyor yani. Ama böyle bir realite de var. Bir gün Bu bir getirelim limit. ayrıca. Bir gün getirelim ayrıca, o konulara gireceğiz. Ama şimdi biliyorsunuz, dedim ya, programın Tabii, son tabii. dakikalarına girdik. Ve bizim programımızda hep şöyle bir şey oluyor. Bir tayyi mekan oluyor. Evet. İşte mekan değişimi yapıyoruz. Bugün nereye gidelim? Uzaya gidelim. Uzaya gidelim. Tamam, peki o halde uzaya gidiyoruz. Ve Hamza Yardımcıoğlu'yla uzaydayız. Ama uzay çok geniş. Biz neredeyiz şu an? Yani arkamızdaki fon ne? Biz şu anda galaksinin merkezindeki kara deliğe doğru çok yakın bir noktadayız. Evet. Ama yakın dediğimiz zaman bunu dünya ölçeğiyle ölçmeyelim. Uzayda yakın ve uzak dediğimizde göreceli kavramlar bunlar. Yüzlerce, binlerce ışık yılı. Yani saniyede 300 bin kilometre hızla bile gitsek bu kadar binlerce yıl sürebilecek yolculuklardan bahsediyoruz. Ama onların ölçeğinde baktığımızda, yakın dediğimizde galaksinin merkezine doğru spiral bir hareketle ilerliyoruz. Evet, Ve oraya kara deliğe vardığımızda doğru. tabii zamanın durduğu, donduğu, her şeyin donduğu, aslında bittiği gibi, yani burada bu evrende, uzayda bir şey bitiyorsa aslında ne oluyor? Gerçeklikte var oluyor. Ve ışık hızında gidersek ne olur? Aslında dururuz. Işık hızında gittiğimizde duruyoruz. Duruyoruz. Her şey bizim etrafımızda akmaya başlıyor. Çok yüce bir yer değil mi? Evet. Değil mi? İşte tekillik deniyor buna. Durduk. Her şey etrafımızda akıyor. Buna ne? Tekillik deniyor. Tekillik. Kara delik tekilliği. Bugün singularity, bu kavram dünyanın, hayatın içine de yerleştirilmeye çalışıyor felsefi olarak. Çünkü o tekillikte her şey vardır. Ve tanrısallık da. Yani bu mesela Tabii, hemen tekillik deyince o Tabii. akla geliyor. işte bizim terminolojimizde vahdet dediğimiz kavramdır yani. Hı hı. Çok ulu, yüce, kadiri mutlak bir his. Değil mi? Sonuçta her şeyin, bütün enerjinin, düşünsenize şimdi. Uzayın büyüklüğünü, o kütlesini, enerjisini bir noktanın içerisine sığdığını. Onun tarifi var mı yani daha başka? Kesinlikle yok. Ve az önce sözünü ettiğimiz, kulaklarını çınlattığımız beyefendiler de işte bu noktanın, değil mi? Peşinde, Noktanın içerisinde, o noktanın işte tanrıcılık oynamaya çalışarak. dünyanın en zavallı, Peki en şunu aptalca soracağım. şeyi yani. Tanrıya oynamak. Peki Buna şunu tanrı soracağım. kompleksi deniyor. Evet, tanrı kompleksi. Evet. Şimdi şunu soracağım. Bu tanrıcılık oynayan, tanrı kompleksine giren bu adamlar dijital Mesih'i mi indirecekler? Bu Mesih aslında dijital olmanın ötesinde gerçek fiziki, yani biyolojik bir varlık olarak gelecek. Ama bu varlık dijital bir sistemin operatörü olacak. İşletmecisi olacak yani. Ve bütün yetkiyi buna vermeye kendilerini hazırlıyorlar. Ama şu da vardır.
hepsi bu tarikatların, bu kültlerin, bu yapıların her dini grupta da vardır. Mesela İran'da bile var. Hı hı. Devrim muhafızlarının mesela Mehdi ordusu diye orduları var. Hı hı. Mehdi geldiğinde başına geçecek. Mehdi gelse en başta onlar taşlar yani. O gücü hiç kimse demez ki ha sen geldin gel bizim başımıza. Yok öyle bir şey yok. Hepsi birbirini gırtlaklar o gücü elinde tutmak için. Ama hepsinin beklediği kurtarıcı da Mesih de nerede kim olursa olsun aslında Deccal'in ta kendisidir. Niye? Çünkü Mesih hiçbir zaman ben kurtarmaya geldim diye gelmez yani. Böyle bir şey yok. Bir kurtarıcı bekleyen insanlar hiçbir zaman kurtulamazlar. Yani Mesih dedikleri aslında Deccal'in ta kendisi kendisidir. diyorsunuz. Sizi ağırlamak çok güzeldi. Daha ilerleyen bölümlerde de konuşmak çok isterim. Beklerim Konuşuruz. ne zaman isterseniz, böyle daha detaylı girmek isterim. Bugün böyle bir tadımlık olmuş olsun. Tamam. Hani sohbetimizin başında dedik ya, her canlı nefis tadıcıdır. Bizim için de böyle bir bilgiyi tattığımız, bilgiyi tadıcı olduğumuz bir yayın olmuş olsun Evet, diyorum. teşekkür Ama ederim. kapatmadan bir tek şunu soracağım Evet. sadece birkaç cümleyle. Çünkü o da böyle çok merak edilen konular arasındaydı ve bugün akışta yer vermek istiyordum. Altınla ilgili olan konuya. Evet. Yani altın ve para daha doğrusu diyeyim. Şimdi normalde işte savaş olur ve savaş olduğunda işte altın yükselir. Bu tip şeyler yaşanıyordu ya. Bu yıl şunu yaşadık. Savaş oluyor, altın düşüyor. Ateşkes oluyor, altın yükseliyor. Bu neyi gösteriyor? Bu bir tam saçmalıktır. Bu dünyaya şunu göstermesi lazım ama insanoğlu o kadar ahmak ki hala buna rağmen görmeyi reddediyor. Yani bu soruyu sormuyor yani bizim sorduğunuz soruyu. Kardeşim bugüne kadar bize hep şu öğretildi. Savaş olursa, tehdit olursa, belirsizlik olursa altın çıkar. Lan tersi oluyor. Nasıl oluyor da her şey çözülürse bu fiyatları çıkacağı bekleniyor. Ya demek ki fiyat bununla burada belirlenmiyor. Dünyada şu anda belirlenen fiyat yalandır, manipülatiftir, kağıt üzerindedir, gerçeklikle bağı yoktur. Ve bu olurken bütün merkez bankaları harıl harıl altın topluyor. Bunlar bilen adamlar topluyor. Çünkü bu fiyatın gerçek olmadığını ucuzdan milletin elinden topluyor. Demek ki neymiş? Bu fiyatları da işte yine bu finans eliti sahtekarca COMEX'tir bu işin merkezi, Chicago'dadır. Burada belirliyorlar. Kağıt üstünde bunu yapıyorlar. Ama bir yerde kırıldığında öyle bir noktaya gelecek ki mesela kısa vadede düşüşler olabilir, fark etmez ama bu 2026 yılı çok önemli bir yıldır. Yeni bir rekorlar dalgasını dünya görecek, izleyecek yani. Sadece altında da değil, gümüşte de öyle. Yani fırlayacak mı altın? Evet. Kısa vade için söylemiyorum ama bu sene içerisinde bu dalganın başlayacağını. Sene sonuna opsiyonlar satıldı. 20 bin dolar ons fiyatı. Yani şu anki fiyatının kaç katı oluyor? 5 katı. 5. Evet. Yani zam fazla 4-5'e yakın Tabii şu an yani. 4500 gibi İşte hatırlıyorum. 20 bin dolara gelse böyle şeyde opsiyonlar satıyor. Kim alıyor bunları? Kim ne biliyor da bunları yapıyorlar? Şimdi böyle bir durum var. Şimdi o seyirde baktığımızda tarihsel olarak hani onunla kapatalım. Altın için mitlerde de şöyle bir şey denir. Tanrıların gözyaşları hep tanrısallıkla, ilahi ve tanrısallıkla bir bağ olarak şey yapılmış ya. Mesela bu da Ankh da aslında bir altın olarak ama sadece bunu değil. Piramidin şimdi hani bu hayatın sembolü ama Evet. onu neyle yapıyorlardı? Piramidin üzerinde bir tepe taşı vardı. Altındır o. İçinde de gümüş vardır. Elektrum denilir bunu alaşıma. Altın gümüş karışımı. Şurada Ve da bakın o- bir piramit var. Ve Amerikan dolarının üzerinde 1 doların üzerindeki o altındır. Piramidin üzerindeki tepe taşıdır. O şu an kayıp. Nasıl yapıyorlardı ölümsüzlüğü? Bununla yapıyorlardı. Şimdi ne geldi? Ta o dönemden sonra tapınaklardan, sonra Merkez Bankası yine tapınaklardan bugüne geldiğinde bugün yani teknolojik araçları, o çipleri, o makineleri hepsinin üretiminde ne kullanılıyor? Yine altın ve gümüş, elektron alaşımının işte şeylerinde insan tarihsel süreçte de yine böyle bir şey oluyor. Ve insanlığın ilk başından bugüne kadar aslında bir şey değişmiyor. Hep aynı şeyin böyle bir form, işte hafif bir kıyafetini değiştirmiş gibi bir kişi düşünün. Ve işte farklı renk giymiştir. Ama hep aynı kişi Sanki gibi. zamanlar değişiyor ama aslında her şey aynı gibi. Aynı. Aynı. Görüntü farklı sadece.
Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Doyamadık sohbetinize. Şahaneydi dinlemek. Dediğim gibi böyle tadıcı gibi oldu. Ama kapatmadan önce bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Her yorumunuzu okuyorum ve kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi de unutmayın diyorum. Size tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.